Nereden geldi, sen bu teolog musun? Hayır değilim. Hayır, ben sadece yıllarımı Irak'ta geçirdim. Yıllarımı dağda geçirdim, yıllarımı bu coğrafyada geçirdim. PKK denilen terör örgütü Avrupa'daki en güçlü ülkeye musallat olmuş olsaydı o ülke 10 kere parçalanırdı, biliyor musun? Elbap'ta neler yaşadığımızı hatırlıyorsun. Nasıl şehitler verdiğimizi hatırlıyorsun. Muazzam bir mücadele yaşadık burada biz, bu coğrafyada. Şimdi burada bir cümle daha kuralım, eksik kalmasın. Bu işi dünya üzerinde çözebilecek tek bir devlet var. Tek bir millet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı. YZT Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Yine haritanın başındayız. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'la bölgeye dair harita üzerinden gerçek bilgileri konuşmaya çalışıyoruz. Bugün farklı bir kavram üzerinden gideceğiz. Teröristan kavramını biz de haber merkezinde ilk kez duyduk ve de aslında harita üzerindeki yansıması ne? Bunu konuşacağız ve bizim bölgedeki yine operasyonel faaliyetlerimizin üzerinden geçiyor olacağız. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler Doğukan. Yine harita üzerinden çizerek devam edelim aslında her zaman yaptığımız gibi. Teröristan denilen bölge neresi? Direkt aslında buradan başlayabiliriz. Şimdi bölücü terör örgütü en başından beri temel bir eğilim içerisinde. Diyor ki ben 4 ülkeyi parçalayacağım ve buradan tekli veya çoklu bir devlet veya devletçikler, terör devleti veya terör devletçikleri kuracağım. Bunun adına tekli olabilir, federasyon olabilir, konfederasyon olabilir, bir sürü şey söylüyor. Şimdi bununla ilgili yakın zamandaki en önemli hamlesi Suriye'de oldu. Şimdi 1978'de Diyarbakır Fis köyünde kurulduğundan beri hep böyle bir alan hakimiyetiyle ilgili bir arayışı vardı. Evet. Bu arayışı ona kim sundu? DAEŞ sundu. Nereden başladı? Sincar'dan başladı. Sincar'daki Ezdilerin yaşamış olduğu dramı ismar ederek, hatta 12 havariye benzeterek kendini, işte PKK'lı teröristler, hangi sahipli olduğu hala bilinmez, Ezdileri oraya çektiler, kurtardılar filan diye oradan bir efsane yazdılar ve o efsaneyle birlikte DAEŞ'le mücadele kisvesini, maske mazeretini, yalanını kullanarak şuraya, bak şu alana PKK'yı yuvalandırdılar. Evet. Buraya yuvalandırdılar. Burası kaç kilometre kare? Yaklaşık 40.000 kilometre kare. Şimdi biz buraya ne diyorduk? Daha evvelden bir terör devleti kuruyorlar. Konvansiyonel bir alan burası. Kaç tane terörist var burada? Sayısı kimi kaynaklarda 70.000. Amerikalı Büyükelçi, DAEŞ'le mücadele eski özel temsilcisi Cem Şefri'ye göre 100.000'den fazla. Bazı yabancı kaynaklarda da ben 130.000, 150.000 gibi rakamlar duyuyorum. Şimdi ama ister en azı 70.000 olsun, ister en fazlası 150.000 olsun, burada devasa bir tehdit geleceğe doğru kabarıyor. Şimdi bunların bu şekilde edilgen duruşları sizleri yanıltmasın, şaşırtmasın, aldatmasın. Buradaki konvansiyonel alandaki PKK, adına PYD, YPG, DSG, MSG filan bir sürü janjanlı süslü cümlelerle beraber içine demokrasi falan ekerek böyle söylüyorlar. Hepsi kocaman bir yalan. Bu terör örgütünü meşrulaştırmak için ortaya konmuş olan bir üç kağıt. Tamam mı? Şimdi bu üç kağıda düşmeyin. Yani hele ki bunun kullanmış olduğu kavramların istismar edilmesinin üç kağıdına hiç düşmeyin. Bunları söyleyeceğim. Şimdi burası işte devletimizin zirvesi, yapmış olduğu güvenlik zirvesinden sonra, saldırılardan sonra, 9 Mehmetçiğimiz şehit verdiğimiz saldırıdan sonra İstanbul'da bir zirve yapıldı ve oradan bir kavram çıktı. Teröristan veya eski ifadesiyle terör devleti. Değil mi? Evet. Burada PKK buradan başlayarak bir terör devleti kurmayla ilgili sinsi adımlarını zamanında sürekli atıyor. Evet. Peki bu zamana yayarsak bu yoğunluk, bu nüfus ne kadar bir süre içerisinde burada toplanmaya başladı bu küme içerisinde? Şimdi bu olay özellikle Suriye iç savaşı başlamasıyla birlikte burada PKK ile ilgili süreçler gelişmeye başladı. Yani neyi kurdular? İşte bir siyasi yapı kurdular. PYNK adı altında. Sonra bu PYNK işte biz farklı versiyonlarını gördük. Yani şimdi YPG sözde silahlı ayağı, PYD
siyasi ayağı. Şimdi bu yapı zaman içerisinde burada Barzani'de, şuradaki Barzani'de Suriye İç Savaşı ile birlikte o da burada bir takım siyasi yapılar kurdu. NSK diye. Roş Peşmergeleri diye de bir yapı kurdu. Hatta bu tarafta eğitti onları. Gönderdi ama PKK, şimdi Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı oynayınca buradaki siyasi yapı ve terörist silahlı ayağı burada hükümran oldu. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri de hatırlarsın biz Sayın Erdoğan biz özellikle şey yaptık. Buradaki Fırat Kalkanı'nı yaptık. Sonra Rakka operasyonu gündeme geldi. Erdoğan ne demişti? Rakka'ya operasyonu gelin beraber yapalım demişti Amerika'ya. Ama Amerika dedi, bak bir devletin desteğini kabul etmiyor, bir terör örgütünün desteğini kabul ediyor. Aslında oralardan hemen belli oluyor her şey. Yani ne yapılmaya çalışıldı. Ve şimdi burada öncelikli olarak Suriye'yi parçalayan, şuradan Fırat Nehri, bu zaten Fırat'ın güzergahı biliyorsun. Fırat'ın doğusunda, kuzeydoğusunda ve kuzeyinde bir terör devleti kurmayla ilgili oluşum devam ediyor. Peki en yoğun oldukları alan, yoğunlaştığı alan var mı böyle gözü çarpan? Şimdi şurası bunların merkezi. Haseke, El Hol, bir de Şeddade var burada. Bunların merkezi burası. Şimdi ama en hassas yer neresi? Bence şurası. Kamışlı. Neden Kamışlı diyorum? Çünkü Kamışlı Kürt etnik kimliğinin en yoğun olduğu yer. PKK gücü nereden tutar? PKK Kürt etnik kimliğini istismar ederek diğer dini, etnik, mezhebi ve meşrebi kimlikler üzerinde tahakküm oluşturur, etki oluşturur, inisiyatif oluşturur. Şimdi bu böyle bir gerçek. Şimdi burada bu coğrafyada sadece Kürtler mi var? Önceden biz neydi? Kürt etnik kimliğini kullanarak yıkıcı, bölücü, ayrılıkçı bir terör örgütü olarak tanımlardık PKK'yı. Ama Suriye'de renk değiştirdi. Nasıl renk değiştirdi? Farklı dinlerden, farklı mezheplerden, farklı meşreplerden, farklı etnik yapılardan kitleleri, toplumsal katmanları etkisi altına almaya başladı. Şimdi burada yakın zamanda bir sözde anayasa metnini açıkladılar. Şimdi bu anayasa metninde kimler var? Hemen aklıma gelenleri ben sana sayayım. Süryaniler, Keldaniler, Asuriler, Ezidiler, Ermeniler, Çerkezler, Türkmenler, Kürtler ve Araplar. Başka bir şey daha var. Yazmışlar gördüm orada. Yahudiler. Allah Allah. Ne alaka? Ama var. Evet. Var. Şimdi ne demeye çalışıyor? Daha önceki programlarda ben anlatmaya çalışmıştım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden rol çalmaya çalışıyor. Bak bu kavramsal tehdit bu bahsettiğim. Şimdi diyor ki farklı dinlerden, farklı mezheplerden, farklı meşreplerden, farklı etnik yapılardan oluşan onların hamisi, kalkanı, çatısı benim diyor. Bu kimlik kimin kimliği? Türkiye'nin kimliği. Yani bu çok sinsice bir proje. Bunların hepsinin çözümün adresi benim derken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde nereye itekliyorlar? Bir mezhebi kimlik üzerinden sorunun bir parçası olmayı itekliyorlar. Bak burada bir cümle kuracağım. Şimdi burada PKK kavramsal olarak çözümün adresi olarak gösterilmeye çalışılırken Türkiye sorunun bir parçası olarak gösterilmeye çalışıyor. Yani çözümün asıl sahibi, asıl adresi. Şimdi burada hata. Bak ısrarla vurguladığımız şey bu kavramsal tuzağa düşmeyin derken onu söylemeye çalışıyoruz. Onlar bizi bataklığın içerisine çekerlerken biz de kendimizi ittirmeyelim oraya. Yani bunların tuzağına düşmeyelim. Bu son derece önemli bir şey. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulurken nasıl kuruldu? Bu görmüş olduğum kavramsal çözüm üzerine kuruldu. Biz o yüzden çok güçlüyüz zaten. Yani kavramsal çözümümüz çok sağlam, çok güçlü bizim. Karşılığı olan, dayanağı olan bir yapıda. Şimdi şey var yani o Türkiye Cumhuriyeti Devleti nasıl kuruldu? Osmanlı İmparatorluğu'ndan çöküşünden çıkartılan derslerle kuruldu. Bir dünya savaşından çıkartılan derslerle kuruldu. Kendi içinde yaşadığı istikrarsızlıklardan ve ihanetlerden ders çıkartılarak kuruldu. Bir savaş aklıyla, bir mücadele aklıyla, bir kavramsallaştırdı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu.
Ve o yüzden zaten o ve bir mücadele etti tabii bunlarla beraber. Yani bir mücadelesi var. Mücadelenin üretmiş olduğu bir onur ve bir özgüven var. Bir ahlak var. Bununla kuruldu bu devlet. Şimdi aşağıya baktığınız zaman aşağıdaki cetvelle sınırmış çizgilerle oluşmuş devletlerde bu kavramı göremiyorsun. Bu oluşmuş bir stratejik akılla, bir mücadeleyle oluşmuş o aklı, o iradeyi, o kavramsal çözümü aşağıdakilerde göremiyorsunuz. Ya ben örneğin yani hep savaşları takip ettik. Hep sorardım, derdim ki bu adamlar niye bu silahını bırakıp kaçıp gidiyor? Niye mücadele etmiyor toprağı için? Niye mücadele etmiyor vatan için? Çünkü vatan kavramı şekillenmemiş adamda. Çok güçlü, görüntü heybetli ama bir güçle karşı karşıya kaldığı zaman bırakıp gidiyor. Diyor ki bana ne diyor? Ben niye öleyim diyor. Ki askeri anlamda bize çok yabancı olan bir refleks gösterimi bu. Yani şimdi başka bir şey daha söyleyeyim burada. Bizi de bu hassasiyetlere, bu inanışa, bu iradeye yabancılaştırıyorlar. Biz buna ne diyoruz? Hep şey arıyoruz. Hani bir çeşitli şeyler arıyoruz. Sen burada ara İsrailiyatı. Evet. Sen burada ara Hristiyanlığın yani neyi? Şimdi biz kendi inancımızı, hep inanca geliyor. Çünkü niye? Bu çok önemli bir şey. Şimdi inanmayan dahi inanır. Neye inanır? İnanmamaya inanır. Şimdi sen ya doğruya inanacaksın ve onun gereklerini yapacaksın ya da yanlışa inanacaksın, onun bataklığına boğulacaksın. Şimdi o yüzden Türkiye'nin rolü çok önemli. O yüzden bu gücü üretmiş, bu varlığı üretmiş, bütün coğrafyada yaşanan bütün sarsıntılara, fırtınalara rağmen ayakta kalmayı başarmış bir ülke. Ben bir cümle kurayım. PKK denilen terör örgütü Avrupa'daki en güçlü ülkeye musallat olmuş olsaydı o ülke 10 kere parçalanırdı, biliyor musun? Bak bu kadar büyük bir mukavemet üretmiş bir ülke Türkiye. Şimdi burada başaramadıklarını şimdi buradan bir konvansiyonel alan üzerinden başarmaya çalışıyorlar. Teröristan dediğimiz yer burası. Bu alan işte. Teröristine karşı olarak bizim operasyonel anlamda ürettiğimiz çözüm nedir? Şu an sahada gördüğümüz en azından. Şimdi özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra biz bir isim koyduk. Taarruz ruhu. Bu ölümüne mücadele demek. Ve gerçekten de o ölümle mücadele o günden bugüne şu Güneydoğumuzdaki terör örgütünün yuvalanması çok yuvalanmıştı. Hani bugün mağaraları burada konuşuyoruz ya, oralarda da mağaralar. Yani özellikle nerede? Türkiye'nin içerisinde, Hakkari'de, Şırnak'ta, yani nerede? Gabar'da, Cüdi'de, Besler nerelerde, Herekol'da, Hakkari tarafında, bütün Cilo bloğunda, iki yakalarda, Balkayalar'da, her yerde yuvalanmışlardı. Sadece burada mı? İç taraflarda. Muazzam bir mücadele. Bu muazzam mücadele aradığımız sonuçları çok ciddi oranda öğretti. Yani şu an terörün demografyayla ve topografya olan bağı çok zayıfladı. Çok zayıfladı. Eylem kabiliyet ve kapasitesini yitirdi. Bu eylem yapamayacak anlamına gelmez. Ama kabiliyet ve kapasitesini yitirdi ve taktiksel eylemler veya işte sızma türü eylemler üzerinden bir takım şeylere girişebilir. Bireysel eylemlere veya bu şeylere girişebilir. Söyleyelim, insanlarımızı irkitmeyelim, irite etmeyelim. Şimdi bu mücadele çok iyi bir noktaya geldi. Şimdi buradaki mücadele özellikle şurada işte Şemdinli bölgesinde başlayan ve dalga dalga bütün alana yayılan mücadele Şemdinli'den hemen sonra Fırat Kalkanı Harekatı başladı. Bak burası başladı. Bizim Suriye'deki ilk harekatımız burasıydı. Burası bilmeyenler için nasıl bir bölge? Askeri anlamda operasyonel uygulama ya biz alanı bunu neyi çökerttik biliyor musun? Burada aslında DAEŞ'in varlık iddiasını çökerttik. Çok ilginçtir, onu anlatacağım. Şimdi Fırat Kalkanı Harekatı çok büyük risklerle karşı karşıya kaldı. Şimdi herkes bizi engelledi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri. En ufak bir destek vermediler, biliyor musun? Biz DAEŞ'le mücadele ediyorduk burada ama DAEŞ'le mücadele eden Türk devleti destek vermedi. Evet. Neydi biliyor musun amaç? Benim görebildiğim, o zamanlar hatta bunu kitabını yazmıştım. Fırat Kalkanı ve Güneydoğu'daki mücadelenin orada bir şey yakalamıştım. 15 Temmuz darbe girişimiyle bozgun yaşamayan Türk ordusuna burada bozgun yaratmak, bozgun yaşamasını sağlamak istediler. Kimlerle? Terör örgütleri üzerinde. Şimdi ve DAEŞ gerçekten o kadar ilginçti ki, yani şuralardan, şurada örneğin bir T-41 üssü vardı yanlış hatırlamıyorsam ismi.
Burayı konuyu açıyor. Ama bir hafıza tazelemesi yapıyoruz. Burayı DAEŞ bastı. Rejimin en büyük silah deposuydu, mühimmat deposuydu. Burada 50 civarında zırhlı araç, tank, işte 500 civarında, rakamları daha büyük de muhtemelen, tank savar silahı, 10 binlerce ton mühimmat. Bunların hepsini DAEŞ ele geçirdi. Şimdi o dönemde Amerika Birleşik Devletleri fil tüfeğiyle karınca avlarcasına bir tane DAEŞ için bir tane uçak kaldırıyordu. Buradan El Baba şeyler geldi. Tamam mı? Kamyonlarla, tırlarla, pikaplarla, mühimmat, silah, tank, sevkiyat, adam her yerden. Evet. Onların hiçbirine vurmadı. Buraya geldiler. Kim vardı burada? Biz vardık. Burada Elbap'ta neler yaşadığımızı hatırlıyorsun. Evet. Nasıl şehitler verdiğimizi hatırlıyorsun. Muazzam bir mücadele yaşadık burada biz. Bu coğrafyada. Maksatları neydi? Bir bozgun yaratmaktı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne. Ama kahraman evlatlarımız o bozgunu engellediler. O oyunu başlarına geçirdiler. Orada başka bir şey daha yaptılar. Şimdi DAEŞ ne diyordu? Kıyametçi bir örgüt. Merheme-i Kübracı. Ne diyordu ki, hatırlarsın dergileri vardı. Dabık, ondan sonra Konstantiniye ve bir de burada kıyamet savaşı yaptığına inanan bir örgüttü. Dabık'ta. Dabı başında kim geçirdi IŞİD'in? Türk Silahlı Kuvvetleri geçirdi. Bak çok önemlidir. Şimdi Fırat Kalkan Harekatı çok değerli bir harekattır ama aynı zamanda IŞİD'in inanç eşiğini, direnç eşiğini, güç eşiğini, moral eşiğini kırması anlamında en önemli harekattır. Ondan sonra hiçbir yerde tutunamadı. Bak ne Tapka'da tutunabildi, ne Rakka'da tutunabildi, ne Deryezur'da tutunabildi, ne Bağoz'da tutunabildi, ne Haccin'de tutunabildi. Hiçbir yerde tutunamadı. En son şurada bir ölüm kalım savaşı yaptı ve burada da bütün karasal hakimiyetini kaybetti. Nereden başladı? Dabık'tan başladı. Çünkü o Dabık'ta bir kıyamet savaşı yapacağına inanıyordu. Kendi kurduğu sistem de oydu, planlar da oydu ancak... İnanç bir kere bir teopolitik bir örgüt. Teopolitik radikal bir örgüt. DAEŞ. Şimdi bu anlamda Türk ordusu muazzam bir iş başardı. Bu muazzam başarı sadece DAEŞ'e verilen bir cevap değil, biliyor musun? Bugün kıyamet savaşı yapanlara da verilen çok önemli bir cevap. Ya ben o yüzden gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk ordusuna inanıyorum derken hamaset falan yapmıyorum. Bir gerçeğin altını çiziyorum. İnsanlığa yol gösterebiliriz. Bugün insanlık teolojik bir bunalım içerisinde. Teolojik bunalım, teoloji kökenli çarpık siyaset ve stratejilere sebebiyet veriyor. Bu insanlığı nereye götürüyor? Bu inanışın liderlerini cehenneme götürüyor. Ama o liderler de bizi cehenneme götürüyor. Biz derken o öğretilerin peşine düşmüş, bunun türbülansına, girdabına kapılmışları götürüyor. Ya bugün coğrafyada yaşanan güvenlik bunalımının kökeninde ne var? Bu doğmalar var. Bu doğmanın en temel doğmayı burada kim yok etti? Türk Silahlı Kuvvetleri yok etti. Şimdi benzer doğma kimde var? Mehdi öğretisi kimde var? İran'da var. Onun siyaset ve stratejisi kökeninde ne var? Mehdi öğretisi var. Yani kıyametçi şimdi İran'a çatıyorsun da İsrail'e çatma mı? Hayır, İsrail'de ya Gazze'deki bu meselenin kökeninde ne var? İsrail'in arzu mevut doğması var. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi arzu mevut sanki olacakmış gibi refleks gösterenler. Hayır ya kardeşim, bu bir doğma. İsrail'in doğması, İsrail'in batıl inanışı bu. Sen gerçek inanışta var mı böyle bir şey? Şimdi başka asıl çıbanbaşı nerede? Çıbanbaşı Atlantik'in ötesinde. Asıl doğma Amerika Birleşik Devletleri'nde var. O da aynı şeye inanıyor. O da milenyumcu. FETÖ neydi? Milenyumcuydu. Milenyum ne biliyor musun? Milenyum teolojik bir terim. 3. bin yıl milenyum filan, oradan kandırdılar bizi, pompaladılar. 3. bin yıl, bak ne diyor metinlerinde. 3. bin yılda kıyamet kopacak. Kıyamet kopmadan evvel biz Tanrı'nın bize vaat ettiği topraklara geri döneceğiz. Tanrı'nın onlara vaat ettiği topraklar neresi diye hemen baktım ben. Neyse. Vaat edilmiş topraklar. Milenyum çağı. Bunu FETÖ kullanıyordu. FETÖ buna inanıyordu. O alçak, ama bir başka tarafı vardı. Ona bu öğretiyi pompalayan ağababalarıydı. Onlar neye inanıyorlar? Neokoncular, Armagedoncular, asıl milenyumcular. Onlar da 3. bin yılda kıyamet kopacağına inanıyorlar. Ve siyaset ve stratejini ona göre kurguladılar. Hatırlatalım hemen. Üfürmüyoruz.
Bir gerçeği yaşanmışlık üzerine anlatmaya çalışıyoruz. İlk işgal ve istila nerede başladı? Afganistan'da başladı. Ne zaman? 11 Eylül hemen sonra. Yani 3. bin yılın hemen başında. Sonraki nerede oldu? Irak'ta. Irak işgalinde yakaladık bunu. Bir uçak gemisinin sırtına çıktı dönemin başkanı Bush. O da bir neokondu ve dedi ki ben bir krusade yapıyorum dedi. Yani bir Haçlı Savaşı, bir kutsal savaş yapıyorum dedi. Şimdi anlatmaya çalıştığım işte asıl tehdit o planın domino taşı etkisiyle aslında bugüne kadar geldiği bir süreç için. Ya hep onun aslında safhalarını görüyoruz. Şu an neyi görüyoruz peki hocam? Yani şimdi tekrardan. Şimdi burada tekrar buraya dönelim. Şimdi Fırat Kalkanı'ndan kalktık buraya geldik. İş uzadı ama doğru bir şeyler söyledik. Şimdi bir bakış açısı geliştirdik. Yani tehdidi nereden görmemiz gerektiğini. Şimdi burada bir cümle daha kuralım, eksik kalmasın. Bu işi dünya üzerinde çözebilecek tek bir devlet var. Tek bir millet var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bunu zaten biz bu devlet kurulurken çözmüştük. Şimdi burada mesele çok yanlış anlaşıldı. Ben daha önce de söylemiştim, tekrar söylüyorum. Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu kavramsal devlet çözümünü ne Atatürkçüler anlayabildiler ne de muhafazakarlar anlayabildiler. Anlayamadıkları için hala bunu kavgasını ederler. Ah bir anlayabilsek o devlet aklını, o stratejik aklı, o kavramsal çözümü bugün belki bütüncül bir ulus olmayla ilgili en önemli hamleyi de yapmış olacağız. Ama kendi içimizde büyük bir kırılganlık var bu mesele üzerine. Neden? Anlayamadık. Anlamaya çalışmadık. Anlamaya dair de cesaretimiz yok. Bak bu çok önemli bir konu. Niye? Çünkü bizim de doğmalarımız var. Yani sorun derken sorun burada DAEŞ'i anlattık, bunu anlattık, bunu anlattık, Atlantin ötesi anlattık. Benzer doğmalar bizde yok mu? Var. Ama Allah vahiyle hepimize bir şey söylüyor. Gaybı bir tek ben bilirim diyor. Geleceği bir tek ben bilirim diyor. Bizim aslında temel ama çok da mühim olan. Hocam açın ben ısrarla diyorum ki vahyi anlayabileceğiniz bir dilde okursanız zaten bu işi çözersiniz derken kastım o. Bir şey, yani ve bu meselenin ben hani nereden geldi sen bu teolog musun? Hayır değilim. Hayır ben sadece yıllarımı Irak'ta geçirdim. Yıllarımı dağda geçirdim, yıllarımı bu coğrafyada geçirdim. Diğerleri de var. Oralardan çıkartmış olduğum yaşadıklarından bir tecrübeyle anlatıyorum bunu ve bunun ispatını vahiyde bulduğumu söylüyorum. Hikaye bu. Şimdi sen ruhbanların peşine takılırsan, ruhbanların ismanı peşine takılırsan onlar da seni kusura bakmasınlar. Sağırlarsa bu hale gelir dünya. Ben diyorum ki dünya bu hale gelmesin. Bu işin bir çözümü var diyor. Bu çözümü de bir tek Türkiye gösterebilir diyorum. Çünkü pratiği var, çözümü var diyor. Bu noktada işte teoloji temelli, küresel güvenlik bunalımında burasının son derece önemli bir yeri var. Aslında bizim de bu teröristan kavramını kullanmaya başlamamız şu anda yeni bir döneminde işareti midir? Yine PYD'nin bu yapılanmasına karşı. Yeni bir dönem mi? Yani söylemiş olduğumuzu tekrar ben söyleyeceğim. Israrla. Hep şunu savuna geldi. PKK temelde Kürt etnik kimliğini istismar eden bir terör örgütü. Şimdi buradaki etnik kimliği istismarla ilgili elindeki silahlı yapıyı buraya ittirince bak burası rahatladı. Evet. Nerede kendisini gösterdi? Seçimlerde kendisini gösterdi değil mi? Niye? Hala var etkisi. Yok demiyorum. Yani sivil toplum ve siyaset üzerinden manipülasyonuna devam ediyor. Ama silahlı baskısı kalkınca insanlar rahatladılar. Evet. Daha özgür, daha eleştirisel, daha böyle aklı selim düşünmeye başladılar ve tercihleri şekillenmeye başladı. Şimdi ama burada nereden güç tutuyor? Bak. Kamışlı merkezli, Amude, Derbesiye, Kahtaniye, Delik. Buralarda Kürt etnik kimliği yok. Buradan güçlük burayı etkiliyor. Sadece burası mı? Hayır. Aynen Arap. Membiç'in karakteri biraz daha farklı ama buradan da güç tutuyor. Şimdi Tel Rifat'ın yapısı daha farklı. Şimdi bu harekat çok değerli. Afrin harekatı çok değerli. Biz ne yapmış olduk Afrin harekatıyla? Şimdi PKK'yı buradan çıkartmış olduk. Burada Afrin kantonu vardı. Bu Afrin kantonunu başına geçirdik. Sözde kanton tabii. Şimdi burada ne yaptı? Tel Rifat merkezi Şehba kantonunu kurdu. Bir Şehba kantonu var bu. Şimdi bunu da başına geçirmemiz lazım. Evet. Tamam mı? Ama asıl başına geçilecek yer neresi? Kamışlı'dan çıkartmamız lazım. Kamışlı insanını, Kamışlı'da yaşayan Kürt kardeşlerimizi PKK'dan kurtarmamız lazım. Ve aynı Irak'ta yaşayan kardeşlerimizi de PKK'dan kurtarmamız lazım. Bunu niye söylüyorum? Buraları kurtarırsak
şu havzaya yetmiş olacağız. Bu havza kimin havzası? Ver yeşili. Bu havza kimin havzası? Arap'ın havzası. Özellikle de Sünni Arap'ın havzası. Şimdi PKK'yı buralardan çıkarttığın andan itibaren geçen sene ne gördük biz burada? Şurada Deryezur'da aşiret isyanlarını gördük değil mi? Aşiret isyanları. Yani PKK'nın içerisindeki aşiretler PKK'ya isyan ettiler. Nasıl etkisi olur? Aşiret isyanının PKK'ya etkisi böyle. Canını okurar PKK'nın. Niye? Bir kere doku uyuşmazlığı var. 2, inanç uyuşmazlığı var. 3, etnik uyuşmazlık var. 4, bunların hepsi bir tarafa menfaat uyuşmazlığı var. Çünkü buranın petrollerinin ve toprakların asıl sahibi Araplar. Özellikle Sünni Araplar. Sünni Araplar bir terör örgütünün ne kadar güçlü olursa olsun bu topraklara ve petrolleri istismar etmesine arkasında sosyolojik destekleme yokken müsaade ederler mi? Evet. Etmezler. Şimdi ne kadar şey olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri dayatırsa dayatsın sonunda patlar. Ve bir diğer tarafıyla yani şöyle olur, biz sınırımızda bir güvenlik kuşağı oluşturmuş oluruz. Bu güvenlik kuşağının altında tehdidi Mehmetçiğimiz burada aynı Irak tarafında kurduğu gibi bir duvar örer. Etten, candan, kandan, ateşten. Evet. Ve tehdidi buradan şey yaparız. Çünkü ve burada PKK zaman içerisinde zayıflar. Şimdi bu işin doğrusal tarafı. Ama ben hala bir şeyim var, temel tezim var. Suriye meselesini Suriye'den çözemezsiniz. Irak'tan çözersiniz diye bir temel tezim var. Nasıl işler o sistem? Söylemeyeceğim. Niye? Çünkü bu önemli bir öngörü. Eşeğin aklına karpuzluyu kaçırmayalım. Şimdi burada bir takım şeyler var. Bu PKK ile ilgili projeyi akamete uğratacak. Bu bir proje biliyorsun. Evet. Şimdi bu projeyi sen ne yaparsın? Öyle bir yerlerde öyle hamleler yaparsın ki proje tıkanır. Evet. Proje tıkanırsa yatırım da gelmez. Anlamsızlaşır yani. PKK'ya sağlanan o küresel, bölgesel himaye, fonlama, eğitme, donatma, yönetme ve yönlendirme anlamsızlaşır. Yani projenin pragmatist adamlar sonuçta bu PKK'yı buraya getirenler. Pragmatistler bir çözüm üremeyeceğini görünce desteği keserler. Peki o döneme kadar yani dediğiniz şu hat çizilmesi için bizim operasyonel anlamda ne gibi bir sahada yansımasını görebiliriz yakın zamanda? Yani şimdi bunun çok kolay olmadığını farkındayım. Hamasetle yapamam. Çünkü sonuçta karşında Amerika'sı var, Rusya'sı var, İngiltere'si var, Fransa'sı var. Diğer bir sürü ülke var. Bu işten hoşlanmayacak, direnecek, mukavemet ortaya koyacak, baskı yapacak. Her şeye rağmen buraları yapmak zorunda olduğumuza inanıyorum. Ya yapmadan çözüm üreteceğiz ya da yapacağız. Yapmazsan bir kere güvenlik kuşağını oluşturmamış oluyorsun. Şimdi bak Kamış'ın karşısında ne var? Nusaybin var. Evet. Nusaybin'le Kamış arasında neler vardı? Mescû çatışmaları sırasında gördük. Tüneller vardı. Evet. Burada tünel doktrini var. Burada da mağara doktrini var. Şimdi burada Kamış'da PKK dururken, Amude'de PKK dururken, Derbesiye'de PKK dururken, Derik'te, Kahtane'de PKK dururken, Aynel Arap'ta PKK dururken, Menbiş'te PKK dururken, Tel Rifat'ta PKK dururken rahat edemezsin. Rahat ediyorsan kendini kandırıyorsundur. Bak ben bu işi biliyorsam benim aklım bana bunu söylüyor. Ama karşımızda çok büyük güçler var. Bunlar bize işte baskı yaparlar, karşı karşıya kalırız. Bu işin başka hassasiyetleri. Onun da farkındayım. Evet. Yani sonuçta ama şunu söyleyeyim. Yani nasıl bir şekilde Fırat Kalkan Harekatı'nı yapmışsak, Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmışsak, Barış Pınar Harekatı'nı yapmışsak, Bahar Pınarı Harekatı'nı yapmışsak o zaman da karşımızda varlardı. Yani bütün zorluğuna rağmen devlet aklı denilen akıl şeyi oluşturup konjonktürü oluştururup bu harekatları yapması gerekir. Kamış zor mu? Çok zor. Neden zordu? Nüfus var çünkü. Çok büyük nüfus var. Yani bildiğim kadarıyla 800 bin nüfus var. Şimdi orada Kamış'ta o 800 bin insan içinden PKK'yı söküp çıkartmak çok kolay bir iş değil. Ama yapılır mı? Yapılır. Afrin'i yaptıktan sonra orası da yapılır. Demek istiyorum yani. Şimdi zor mu? Hassasiyeti nerede? Sivil toplum. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri onun hakkıyla yapacağına inanıyorum. Bunun zaten çok farklı metotları var. Yani illaki bir meşru çatışmasına girmeye gerek yok. Farklı boyutları var bu işin. Oralar gelirse bir gün onları da konuşuruz. Ama bir şekilde temel karine ne? Kürt etnik kimliğinden PKK'yı uzaklaştırmamız lazım. Bunu başarırsak PKK etkisizleşecektir.
Çünkü temel güç oradan tutar. Benzer sorun sadece burada mı var? Hayır, bu tarafta da var. Yani örneğin burada Metina'da biliyorsun 9 askerimizi şehit verdik. Evet. Orada da Kürt etnik kimliğini istismar etmiş oldukları köylerden geldiler. Sergele Boğazı'ndaki o 2 tane köyden geldiler. Evet. Şimdi yani ne kadar ağır bedel ödettiğini taktiksel alan üzerinde anlatmaya çalışıyorum. Teröristan kavramını harita üzerinden net bir şekilde çizmiş olduk aslında. Fırat Kalkanı'ndan bugüne kadar gelen ve bundan sonrasına belki neler görebileceğimizin üzerine konuştuğumuz bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nereden geldi, sen bu teolog musun? Hayır değilim. Hayır, ben sadece yıllarımı Irak'ta geçirdim. Yıllarımı dağda geçirdim, yıllarımı bu coğrafyada geçirdim. PKK denilen terör örgütü